Oy aslanlarım benim, siz mi geldiniz? Şu tokalaşmamızı yaptık, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bu gördüğünüz kümeslerden şu an ne kadar kazanıyoruz hem onlardan bahsedeyim. Hem de bütün cinslerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu dizaynı yaptık, masraf ettik, bir sürü hayvan var, kata kata. Neydi, kaç tane kafesimiz var biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kafesimiz var. 6 farklı cinse sahibiz. Tabi farklı cinsler de var. Öbür tarafta da var. Ancak sadece buradaki cinslerden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu cinslerimizin her biri değerli hayvanlar. Zamanında bayağı bir uğraştık dizmek için. Çaba gösterdik, vakit harcadık. Şimdi bugünlerde ise inşallah daha güzel bir içerikte sizlerleyim. Aslında herkesin çok merak ettiği bir konuydu bu. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum bunu. Burada gördüğünüz cins tavuklarımızı hem sayalım, kaç tane cinsimiz var. Kümeste gezdireceğim sizlere bugün. Aynı zamanda da haftalık ne kadar para kazandığımızı sizlere açıklayacağım. Aynen, yanlış duymadınız. Çünkü artık piyasa çok sıkıntılı bir durumda. Çok fazla detaya girmesem de böyle yuvarlama orta derecede bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere ki sizlere de güzel bir fikir olsun inşallah. Süs tavukçuluğuna başladıktan sonra önceliğiniz kendinize bir pazar oluşturmak olmalı. Pazarınızı oluşturduk diyelim. Mesela bir baydın aldınız kendinize. Güzel bir Wyandotte çiftliğiniz var veya da kafesiniz. Ayam ceman aldınız. Kara oğlanlarla doldurdunuz çiftliğinizi. Belki bir Brahmanız var. Bir part, iki part almak istediniz veya da zaten vardı. Sonra bir laken vardır. Sonrasında yine bir Brahma, belki bir sultan. Bunların hepsini doldurduğunuz varsayalım. Şöyle bu tarafa doğru geldikçe gösteriyorum. Bütün hayvanları aldınız, dizdiniz. Her hayvanın fiyatı minimum. Şimdiki fiyatları çok düşük, artık ölü bir piyasadayız ama olsun. Ki eski fiyatlarıyla bahsedelim. İşte 3+1'lik bir sultan alacaksınız ama kaliteli olacak. Veybik, mor bacak, ne bileyim böyle şapkalı mapkalı çok kaliteli bir hayvan istiyorsunuz. O zaman gözünüzden 1,5'a yakın paraya çıkartmanız lazım. O da bak 3+1'likten bahsediyorum. Çok kaliteliyse. Ha, orta segment bir şey istiyorsanız 500-600'e de o hayvanları toplayabilirsiniz. Ama kaliteli olmaz. Brahma derseniz, en kalitelisini alayım derseniz yine 3+1'lik bir takım için elinizden cebinizden çıkacak para belki 3 milyar, belki 4 milyara kadar çıkabilir. En kalitelisine çıkmak isterseniz belki bu 5'in üstüne de çıkabilir. Ancak orta segment böyle dandik, orta derecede bir Brahma istiyorsanız, çok dev olmayan, onlarda da yine dediğim gibi belki 1,5'a 2'ye tamamen kapatırsınız. Lakin valdenler de keza aynı sultanlar gibi. Ondan sonra Brahmalarımız burada yine karışık. Onlar da aynı. Ayam cemani ırkı bulmak zor. Ayam cemanilerin benim mesela hatlarım şampiyon hattı. Bunlardan da yine cebinizde 3+1'lik, 4+1'lik bir takım için en azından bir cebinizde 3.000 lira, 4.000 lira para olmalı arkadaşlar ki kaliteli bir hayvan kümesi oluşturabilirsiniz. Sonra da burada bir baydın kümesimiz var ya. Bu baydın kümesi tamamen göreceli. Wyandotte ırklarında çok fazla ırk olduğu için her birisinin fiyatı farklı. Sırtbaş Wyandotte bence şu an piyasanın en ucuzlarından birisi. Diğerleri biraz daha pahalı kalabilir. Bu kadar kümesi dizdiniz. Belki harcadınız, bakın sayın 3, 6, 9 öyle gidin, belki 20.000 liraya yakın para harcadınız parça parça. Harcamalarınızda sadece bu kafeslerden bahsedilir ama bir de öbür tarafı var, onları da göstereceğim. Burada şu an 6 tane cins var. Ve bir de karşı tarafta cinslerimiz var. Onlara da bahsetmek istiyorum. Gideceğiz. Buradaki hayvana 20 liraya yakın şey yaptınız. Bu hayvanlar size ne kazandıracak? Sezonsel ne kazandıracak? Bakın, kapalı bir alanda bakarsanız işler değişir. Kapalı bir kümes alanında haftalık geliriniz verime göre artar. Aylık geliriniz de verime göre artar. Ama benim gibi açık bakıyorsanız, yani tamamen hobi olarak bakıyorsanız ve ticaretini sadece yandan yapıyorsanız, ki ben de öyle yapıyorum. Sadece yem parasını çıkartmak için uğraşıyorum şu aralar. Çünkü sezon aşırı derecede ölü şu an. Arkadaşlar, böyle bir kümes ortamında sizlerin haftalık kazancı her hayvandan en az, haftada diyorum, en az 10 tanesini 10, 20, 30, 40, 50, 60 tane buradan aldınız diyelim. 60 yumurta çıktı diyelim bir haftada. 60 yumurtanın tanesini siz 10 liradan satabilirsiniz şu anki piyasada. Hatta bazen müşteri bulamaz, 5 liraya kadar inersiniz. Konuştuklarımı iyi bak, hesap edin. 60 tane yumurtayı 10 liradan, bir de 5 liradan. Bu kadar para çıktı. Artık ne kadar döner siz tahmin edersiniz. Gerisi sizde. Daha fazla konuşmuyorum. Burada tabii benim hayvan sayılarım değişkenlik gösteriyor. Her kümes farklı yumurta sayıları veriyor. Tabii bunlar farklı şeyler ama ben size böyle ortalama bir şey verdim. Şu anki kura göre konuşuyorum bu arada. Şimdi karşı kafeslerimize geçiyoruz. 6 cins burada var. Şimdi karşı kafesteki cinslerden bahsedelim ve konuşalım.
karışık sürüm. Karışık sürümün yumurtalarını ben kendim şu gördüğünüz bütün karışık sürüyü diyorum. Bayağı bir emek verdik. 3-4 yıldır uğraşıyorum bu sürü için, böyle süslü, renkli bir ortam için. Bu sürünün yumurta tanesini 3,5'tan veriyorum ben. Köy yumurtası olarak. Alıp civciv çıkarttığınız zaman çok renkli güzel hayvanlar ortaya çıkabiliyor. Bu tarafa doğru geliyoruz diğer cinslerimizin yanına. Koşamolardan bahsetmiyorum. Koşamolarımızı biliyorsunuz çok iyi ama hiç satışını yapmadım. Satışını yapayım desen koşamo mesela bir ırk. Koşamo ırkından 3'lük 4'lük bir paket almak isteseniz, yani bir horoz 4 tane tavuk almak isteseniz yine cebinizden çıkacak 10.000 liraya yakın para olur. Çünkü koşamo ırkı gerçekten çok değerli. Yumurtası da 35-40 liradan gidiyor tanesi. Onu da öyle hesaplayın. Ben 2 yıldır 3. yılıma gireceğim. Halen daha yumurta satışını yapmadım. Üretim yapmaya ve sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Porselen ligorinlerimiz 7. ırkımız, cinsimiz. Porselen ligorinler de aynı. Güzel bir ırk. Brakeller var burada. Brakellerimiz 8. cinsimiz. Bakın burada. Maşallah. Şurada 9. cinsimiz var. Bakın. Neredesin sen? Cüce koşinler. Şurada Gogobo ailesi var. 10. cins. Flash Motlet. Şuraya geçiyorsunuz. Tavşanları saymıyorum. Habeşlerimiz var. 11. cins ama Habeşlerden yumurta satışım yok. Ondan sonra geçiyorsunuz bu tarafa. 12. cins zibritlerim. Zibritlerden çok az satış yaptım. Şimdilik çok fazla satmıyorum. Maşallah. Seramalar var. Seramalardan satış yaptık arkadaşlar, yumurta satışını. 13. cins. Maşallah. Canlarım benim. 13 tane cins var. Yani 14 tane 15 tane var da onlar yumurtasını satmadığım hayvanları pek saymak istemedim. Açık konuşalım. Alttan gelen yeni nesillerde olan hayvanlar söyleyeyim. Bir güzel bir böyle güzel bir gerze tavuk kümesimiz olacak. Kaliteli hayvanlarımız var. Bir kafes oluşturacağız. Onu da hobi olarak bir cins sayabilirsiniz. Yani kümeste çok fazla aslında ırkımız var. Arkada torun var. Light Brahma var. Yani şu anda 15-16 tane 17 tane cinsimiz var. Torun da biliyorsunuz maviciler. Onlar da bir cins. Arkada da var onlar. Tamam bitti. Şimdi kaç? 16 tane 17 tane cinsimiz var kümeste. Ama sezonluk olarak çalıştığımız için ve gerçekten söylüyorum şu durumda mesela şu aralarda o kadar fazla bir gelir sahibi değilsiniz. Süs tavukçuluğunda sizlere videonun deminki kısmında söylediğim gibi yuvarlayabilirsiniz. Bu kadar cinsimiz var. Haftada işte her kafesten 10 ile 7 arası yumurta aldığınızı düşünelim. 3+1'lik 4+1'lik kafesler değişkenlik gösteriyor bende de. Tanesi 10 liraya 5 lira arası satıyorsunuz. Harcadığınız para belki 20-30 milyar buralara. Yani 30 bin liralık bir maliyetle haftada ne kadar para kazanabilirsiniz? Şimdi yuvarlayın isterseniz. Hatta gelin hep birlikte yuvarlayalım. 30 bin liralık bir kümes maliyetini yaptınız. Kaç tane? 13 tane kafesiniz var. 13 kafesten de her gün en az 10 tane yumurta aldığınızı varsayalım. 13 kafesten hesaplıyor ya. 13 tane kafesten 130 tane yumurta eder. 130 yumurta 7 günde 900 tane mi yumurta? 100 yumurtadan hesaplayalım arkadaşlar, minimum yuvarlayalım. Çünkü 13 tane kafesten her gün 10'ar tane yumurta alsanız bu arada selam. Bu yumurtalardan haftada işte her günlük 130 eder belki 13 kafesten. Biz bunu yuvarlayalım 100'e indirelim. Haftada 700 tane yumurta eder. Her gün 100 tane yumurta toplasanız bütün ırklardan diyor. 700 yumurtanın tanesini 5 liradan veya da 10 liradan satabilirsiniz, zaten 10 liradan gider. 5 liradan satabilirsiniz. Bazen mesela kümesine benim çok değişken. 15'e sattığımız var, 13'e sattığımız var, 10'a sattığımız var. Bazen toplu alan arkadaşlara 5'ten verdiğimiz var. Ortalık karışık. Ve kümesçi.com adresine girerek sipariş verebilirsiniz. Bu arada onu da söyleyeyim. Kuluçkalık yumurtalarımızdan almak isteyen arkadaşlara. Siz böyle bir ortam kurdunuz ama bu ortamı benim gibi açık yaparsanız bu dediğim miktara mümkün değil, ulaşamazsınız. Haftada 700 tane yumurta alabilmeniz için, her kafesin günde 10 yumurta salması için çok fazla tavuğa ihtiyacınız var. Benim kafeslerden aldığım günlük yumurta şu an kış sezonundayız. Belki 4 tane belki 5 tane. En fazla aldığım kafes 5 tane veriyor. Gerisi 3 tane 2 tane falan alıyorum. Ama yaz sezonunda tabii bu biraz daha miktar artıyor. Kış sezonunda düşüyor. Ama siz bu ortamı kapalı yaparsanız, bir çiftlik ortamında oluşturursanız bu miktar çok artacaktır üst seviyelere kadar. Benim burada sizlere demek istediğim, harikalar diyarı öyle böyle kazanıyor deyip duruyorsunuz ya. Arkadaşlar o kadar abartmayın. O kadar bir şey yok şu an bizde. Biz daha çok YouTube'a yüklendiğimiz için tavuk kısmında tamam çok şükür bir pazarımız oluşturduk, yaptık, sattık, eyledik. Yıllardır ticaretindeyim. Daha 3. yıldayız. Süs tavuğu yumurtası satıyoruz ama öyle abarttığınız kadar değil ve şunu söyleyeyim. Pazar oluşturmadan bu işe girmeyin. Onu söyleyeyim. Hobi olarak bakıyorsanız bakın. Evinizde tek bir ırk seçersiniz veya da
karışık sürümden alırsınız. Hem yumurtanızı yersiniz hem keyfinize bakarsınız. Ya da sağda soldaki komşularınıza da küçük küçük dağıtırsınız, satarsınız, verirsiniz. O beni ilgilendirmez. Ama siz tam profesyonel bir süs tavuğu yapıp bundan gelir sağlamak istiyorsanız yem fiyatlarını da göz önünde bulundurarak bu işe girmeden önce kendi pazarınızı oluşturabileceğinize emin olun. Ondan sonra girin. Yoksa bu tavukçuluk bir yerde sizi sıkmaya başlar. Ve hızlı adımlar yapmayın. Yani bir kafesi yaptığınızda ikinci kafese hızlı geçmeyin. Önce bir kafesi yapın. Bu tavuğa biraz emek verin bu cinsen. Örnek porselen ligorin ben. 2, 3, 4. yıl belki. İyice bakın bu hayvanı iyice tanıyın. Yumurtalarını alın. Biriktirin, çıkımını yapın. Üretimi yapın. Kümesinizde tam bir döngü oluştuktan sonra ikinci bir ırka geçin. Öyle sizlere tavsiyem. Büyük bir tesis yapmayacaksanız en fazla besleyeceğiniz ırk sayısı 3'ü geçmesin. 4'ü geçmesin. Hadi size güzellik olsun 5'i geçmesin arkadaşlar. 5'ten yukarısı artık sıkıntı olmaya başlar. Hem 5 tane besleyin en fazla, 3 tane besleyin, kaliteli besleyin, sağlam besleyin. Bu sefer sizin müşteri aramızda gerek yok. Müşteri sizi bulacak. Bunu da unutmayın. Ve hayvanlara para değil, önce sevginizle bakın arkadaşlar. Yani ben bu işi yapacağım ve ticaret için yapacağım diyorsanız çok da fazla yanaşmayın. Elinizden geldiğince önce hayvanları sevin, onlara saygı gösterin. Gönlünüzdeki hayvanı satın alın ve kümesinizde yer verin. Bugün sizlere bunlardan bahsetmek istedim. Çok fazla soru gelmeye başladı. Son zamanlarda biliyorum hepimiz çok büyük sıkıntılardayız. Ben de sıkıntıdayım arkadaşlar. Bakmayın, harikalar diyarı olarak bayağı bir sorunumuz var. Yem fiyatlarının artması, kümes maliyetinin artması, elektrik faturalarının artması ve her şeyin birbiriyle üstüne artmasıyla birlikte maalesef biraz kendimizi sıkmak ve güçlü durmayı öğrenmek zorundayız. Vatanımı, milletimi ve devletimi seviyorum. O yüzden devletimiz için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bu zor günlerin de geçeceğine ben inanıyorum. Halk olarak birlik olacağız, sabredeceğiz, yemeyeceğiz, içmeyeceğiz gerekirse, çalışacağız, üreteceğiz ve sabredeceğiz arkadaşlar. Başka da bir şey demirem. Üretime elinizden geldiğince çok destek vermeye başlayın. Kendiniz ekin, kendiniz biçmeye başlayın. Maliyetler artıyorsa çözüm arayın. Sizlere de anlıyorum. Bunu da niye anlattım? Şu an şu piyasada giriş yapmak isteyen arkadaşlarımıza fikirler olsun. Bu işi düşünen arkadaşlarımıza fikirler olsun. Veya da yapıp da yapamayan arkadaşlara fikirler olsun. Sizler bu fikirleri ilerleyen zamanda da değerlendirin diye. Çünkü ben bu sektörün içindeyim ve yıllardır neler yaşadığımı, neler yaptığımı biliyorum. Her neyin satışını yapıyorsanız yapın. Önce kendi pazarınızı oluşturabileceğinize emin olun. Olmuyorsanız bile dediğim gibi 3 ırka bakın, sağlam bakın, o sizi bulur. O da farklı bir mesele tabi. Ve bunların hepsini bir kenara atın. Parasını, pulunu, aylık, haftalık gelirini, kazancını, kafesinden tutun cinsine kadar hepsini bir kenara atın, kaydırın. Sabır. Bakın, bütün bunların hepsinin başı ve sonu sabır. Sabredeceksiniz. Süs tavukçuluğu sabır işi, tavukçuluk sabır işidir. Büyükbaş hayvan gibi, küçükbaş hayvan gibi de, yani bir keçi gibi, büyük inek gibi değil bu iş. Tavukçuluk tamamen sabır işi arkadaşlar. Sabredeceksiniz. Ne kadar mı? 2 yıl. 2 yıl hayvanlarınızı döndere döndere sabredeceksiniz. Sonrasında da elinizi açıp şükredeceksiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.